Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Bursa'ya geldik. Bursa'ya gelmemizin en esas nedenlerinden biri de, belki de en birincisi, Sayın Operatör Doktor Berk Karataş hocamızla görüşmemiz, onu ziyaret etmemiz ve sabırsızlıkla beklediğimiz röportajımızı yapmamızdı. Ben samimi söylüyorum, Berk hocamızın hayranıyım ve bu görüşümüzü uzun zamandır bekliyordum. Fakat işte okul, eğitim derken buraya hiç gelememiştik hocam. Evet. Size teşekkür ediyoruz ki değerli vaktinizden ayırdınız. Estağfurullah, ne demek, her zaman. İstediğin zaman gelin. Eksik olmayın hocam. Arkadaşlar, sizin için Berk hocamıza evlilikle ilgili, cinsellikle ilgili çok değerli ve kritik sorular soracağız. Bekar olanlar, evli olanlar, cinsel hayatından memnun olanlar, memnun olmayanlar, hepsinin sorularına cevap olacak nitelikte bir röportaj olacak. Hocam izninizle ilk sorumla başlıyorum. Yolla gelsin. Öyle derler, yolla gelsin. Yolla gelsin. Hocam eskiden biz videolarımızda sizin kanalı çok öneriyorduk. O yüzden bizim izleyicilerimizin büyük bir kısmı zaten sizi tanıyor. Ama yine de tanımayanlar için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, Operatör Doktor Berk Karataş ben. Üroloji uzmanıyım. Üroloji uzmanıyım, başka bir şey yok. Yani YouTube kanalımız var, çalışıyoruz. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nden uzmanlığımı aldım. Evet. Sonra direkt oradan çıkınca devlette hiç çalışmadım. Demin biraz önce konuştuk. Devlette bir şeyimiz olmadı. Hep özellerde çalıştık. İşte Erentıp'ta çalıştım. Acıbadem, Bursa, Maslak, İstanbul'da Şişli'de çalıştık. En sonunda son 7 sene, 8 senedir kendi yerim var. Evet. Burada devam ediyorum. Hocam yaşınızı merak ediyorum. 46. 46. 76 doğumluyum. Ya. Babam hesap etti. 46'sın 47'ye gidiyorsun oğlum dedi. Ben 45 zannediyordum ama 46'ymışım yani. Evet, kesinlikle. Ya bizim aile biraz minyon. Mesela şöyle, annemle de şeye gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz mesela. Diyorlar ki ablanız diyorlar çok beğendi diyorlar. Annem uçuyor. Bütün dükkanı satın alıyor. Abla filan deyince vücut bu numaraları yemiyor. Ya. 46 yani. Evet. Arkadaşlar, bu arada ikinci soruya geçmeden güzel bir haber vereceğim sizlere. Berk hocamıza evlilikle ilgili bir kitap tavsiyesi sordum. O da 5 Sevgi Dili kitabını önerdi. Bu kitap çok ünlü bir kitap zaten, biliyorsunuz. Hatta ben okumadım dedim. Hocam biraz bana kızdı. Nasıl okumazsın diye bunu. Videomuzu sonuna kadar izleyen, kanalımıza abone olan, yorumlara Berk hocamızdan duyduğu, herhangi bir beğendiği sözü yazan veya çekilişe katılıyorum yazan arkadaşımıza, 3 arkadaşımıza bu kitabı hediye edeceğiz. Tabii bu sefer şartların içerisinde Berk hocamızın kanalına da abone olmak var arkadaşlar. Çok iyi kanalına da. Yok öyle yapmayalım. Yok hocam, biz genelde öyle şart koyuyoruz. Bu kitap çok güzel bir kitap. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi karşı tarafın sevgi dilini bilmen lazım. Yani evet. Kimisi sevildiğini sözel olarak duymak ister. Evet. Kimisi hareketle duymak ister. Yani bazen şöyle yaparsın, sen sevildiğini anlarsın. Ama sözelse senin sevgi dilin, sözlerse ben istediğim kadar sana sarılayım. Senin için bir şey ifade etmez. Onun için mesela çocuklarda da bu var. Bizim kız mesela onay cümlelerini çok ister. Cümlelerle sevilmeyi seviyor. İstediğin kadar ona sarıl. Hiçbir şey ifade etmez. Ona bir cümle söylediğin zaman yeterli oluyor. Onun için bunlar sadece evliler için değil, arkadaşlıklar açısından da bilinmesi lazım. Sorularımızdan biri kitap önerisiydi sizden. Kitap önerimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Çekilişin şartlarını da söylemiş olduk. Hocam, ikinci soruma geçiyorum. Bizim kanalın konuları aile, sağlık ve bilim. Ve siz bu 3 konunun üçüyle de ilgili güzel içerikler üretiyorsunuz. Hem evlilikle hem sağlıkla ve hepsini bilimsel temellere dayalı şekilde anlatıyorsunuz. Bu çok değerli. Ve biz uzmanlara hep klasik bu soruyu soruyoruz hocam. Mutlu evliliğin sırrı nedir sizce böyle? Sizin hem evlilik hayatınızdan hem uzmanlık tecrübenizden. Dedem şöyle derdi. O soruyu şimdi aklıma geldi. Evlilik insanların birbirini idare edebilme sanatıdır. Yani bence evlilik bu. Çünkü aynı evde yaşıyorsunuz. Farklı algılarınız oluyor, farklı duygularınız oluyor. Olaylar karşısında farklı tepki veriyorsunuz. Zevkler farklı oluyor. Herkes birbirini idare edebilmeli bence. Yani bir de orta noktayı bulabilmelisin yani. Ne olursa olsun. Evet. Hani çatışma olmadan bazen işte çiftler geliyor, diyorum ki orta noktayı bulun yani. Şimdi cinsellikle konuşuyoruz genelde ama cinsellikle de orta noktayı bulmak lazım. Yani birisi diğerine çok sevdiği, arzu ettiği bir şey, bir pozisyon olabilir, başka bir şey olabilir. Orada onu hayır kesinlikle istemiyorum demek yerine arada bir yapmak, orta yolu bulmak çok önemli. Evet. Bence evliliğin sırrı tamamen yani birbirine orta yolu bulacaksın. Onunla o şekilde devam edeceksin. Çünkü mükemmel evlilik yok.
Zaten şöyle bir şey de yok. Yani bir erkekle bir kadının devamlı bir arada bulunmasının mükemmel olduğuna dair bir bilimsel kanıt da yok. Yani şöyle, evlilik bugün en iyi yaşam biçimi olduğu için tercih ediliyor aslında. Evet. Bir gün bunun en iyi yaşam biçimi olmadığı ortaya çıkarsa bilimsel çalışmalarla belki de insanlar evlenmez. Yani onu bilmiyoruz şu anda. Ama şu andaki en iyi yöntem bu. Onun için de herkes birbirini idare edecek yani. Evet. İdare edecek. Uzun mu oldu lan bu soru? Yok. Her soruya böyle cevap verirsek zaten cevabı çok geniş bir soru hocam. Tamam. Peki çok hocam, bir soru. Alakalı yine bir soru sorayım. Yine de aslında biraz cevapladınız bunu da ama şimdi evlilikte en çok zorlandığımız noktalardan biri de şu: erkekler kadınların ne istediğini tam bilmiyor, çözemiyor. Kadınlar da erkeklerin ne istediğini çözemiyor. Özellikle erkekler ya bu kadınlar ne istiyor, bir sonuca varamadık derdindeler. Hocam tıbbi açıdan ya da hani sizin tecrübenize dayanarak birkaç cümlede sizce kadınlar temelde ne istiyor, erkekler temelde ne istiyor? Bu aslında evlilikle ilgili değil yani genel ilişkiler anlamında. Yani kadınlar yani burada mesela şöyle karmaşık bir kesersiniz burayı. Nasıl diyeyim? Karmaşık neydi ya? Şimdi kadınlar biraz daha kompleks bir erkeklere göre. Hani böyle karşılaşsın, biz erkekler Nokia'yız. Basıyorsun, konuşuyorsun. Başka bir şey. Bir de mesaj atarsın ancak. Onu da doğru düzgün atamıyorsun. Kadınlar öyle değil. iPhone gibi. Yani sabah çalışıp çalışmayacağı bile belli değil. Şimdi bunu iyi bilmek lazım. Yani erkekler biraz daha mantıklarıyla hareket edebiliyorlar. Kadınlar biraz daha duygularıyla hareket edebiliyorlar. Farklıyız yani. Aynı değiliz. Hani derler kadınla erkek eşit mi diye soruyorlar ya. Asla eşit değil. Kadınla erkek hak ve hukuk karşısında eşit. Onda bir sıkıntı yok ama yani duygusal, mantıksal vesaire hiçbir eşitlik yok yani. Bence hiçbir bağlantısı yok ama erkekler takdir edilmeyi sever. Onay cümlelerinin çok hoşuna gider. Yani çok güzel yaptın. Senden güzel yumurta yapan yok. Senden güzel bahçeyi yapan yok. Senden güzel araba kullanan. Yani böyle onay cümleleri erkekleri çok şey yapar. Kadınlar ise beğenilmek ve arzu duyulmak ister. Yani mesela ben hep diyorum cinsellikte de öyle. Cinsellikte de gelince konuşacağız. Bir bayanla birlikte olmazsan, yani cinsel anlamda birlikte olmazsan bir süre sonra beni beğenmiyor musun soru. İlk sorduğu soru budur. Beni beğenmiyor musunuz? Çünkü cinsel kavgaları genellikle beğenilmekle alakalı. Kadınlar hep beğenilmek ve arzu edilmek ister. Erkekler de yüceltilmek ister. Şu anda hani bir bayana böyle feminizm akımı da var tabii. Diyoruz ki hani erkeğini yücelt diyoruz, bana ne o beni yüceltsin. Burada şunu fark etmiyor insanlar. Şimdi Hürrem Sultan Kanuni hikayesi var. Dünya padişahı, dünya canı. Yani şu andakileri böyle başkanları falan bir kenara at. Yani dünyayı idare ediyor adam 40 yıl boyunca ve başka işi yok. Tek Hürrem Sultan var. Yani biraz Hürrem Sultan'dan dizide de var zaten yani. Hani Süleyman diyor ya. Yani dizide de var. Yani biraz öldüğün zaman, biraz huyuna gittiğin zaman erkekleri parmağında oynatır kadınlar. Hocam çok basit değil mi aslında? Çok basit. Beğenilmek, arzu edilmek kadınlar için, erkekler için de şey yapmak, yüceltilmek. Yani başka bir şey yok. Takdir görmek. Hocam sizin bir sonraki röportajımızda aslında cinsellikle ilgili sorularımızı da soracağız ama evlilik konusunu konuşmuşken şimdi evlilikle cinselliğin arasında çok ciddi bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Yani siz de anlatıyorsunuz, cinsel ilişkisinde sorun olan çiftler işte evliliğinde de sorunlar yaşıyor. Bir süre sonra gerçekten işte boşanmalara kadar gidiyor vesaire. Sizden hocam kısaca böyle evlilik ve cinsellik arasındaki bağlantıyı maalesef toplumumuzda yeteri kadar bilmiyorlar. Önemini bilmiyorlar. Hani işte cinsellik de bir kısmıdır. Olsa da olur, olmasa da olur modunda toplum. Çok net cevap vereyim. Evlilikte %30 samimiyet, %30 bağlılık, %40 şehvettir. Yani. Şehvet dediğiniz cinselliktir. Evet. Şehvet olmazsa %60'la evlilik yürür mü? Yürür. Bal gibi yürür. Ama en küçük bir sallantıda da çöker. Tabii ki %30 hepsinin mükemmel olduğu bir evlilik zor. Evet. Ama hepsinden bir miktar olmalı. Yani bağlılık %20'ler civarında, samimiyet %20'ler, şehvet tabii ki %40 mükemmel olacak diye bir şey. Bu muhakkak olabilir. Tersi de oluyor ama mesela samimiyet biraz az oluyor, bağlılık ve şehvet çok oluyor. Orada da evlilik yürüyor. Evet. Yani görürsünüz devamlı kavga ederler ama kavgadan sonra da sevişirler falan. Yani böyle de olabiliyor. Evet. Ama şehvet olmadan, yani cinsellik olmadan evlilik zor. Zor. Bir de niye olmadığına bağlı. Değil mi? Sebebi yani, var. Tabii yani şimdi sen eşini sevmiyorsan, cinsel anlamda sevmiyorsan normalde de sevmen biraz zor olabilir. Evet.
bu sebep buysa ama bir hastalığın varsa vesaire, bunlar tabii tedavi edilebilir durum varsa. Onun için diyoruz ki eğer tedavi edilebilir bir durumunuz varsa tedavi olun ki evliliğin o en büyük dayanağı şehvet. Çünkü evlilikte şefkat olmaz mesela. Ben onunla ilgili yeni bir video paylaştım kanalda. Şefkatle şehvet birbirinden çok farklı şeyler. Yani sen eşine şefkat besleyemez. Doğru değil. Ya. Şefkat çocuğuna, anana, babana, arkadaşına filan beslersin. Eşine şehvet beslemen lazım. Yani onu arzulaman lazım ki aradaki bir fark olsun. Dolayısıyla bu ayrım önemli. Şehvet olmadan olur ama zor. Yani en küçük bir şeyde yıkılır evlilik. Evet. Ki zaten şu andaki evliliklerin çoğu da genelde bu sebeplerden yıkılıyor yani. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel bir röportaj oldu bizim için. Bitti bu kadar mı? Hocam birinci bölümümüz bitti. Evet iyi, arkadaşlar. Tamam. Berk hocamızın önerdiği 5 Sevgi Dili kitabını tekrar öneriyoruz dostlar. Çekilişin şartlarını biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Berk hocamızı da takip etmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.